Evet hanımefendi. Gene karşına oturttun beni. Anlat bakayım. Ne soracaksın gene? Şimdi birkaç tane sorum var. Zaten bir tane olsa şaşarım. Evet. Öncelikle konut projelerinde otel ölçeği beklentisi sahada tam olarak ne anlama geliyor? Ev, villa, rezidans tarzı yapılarda çalışan mimarların daha çok yabancı olduğu bir konu. Bizim gibi lüks otel çalışmış firmalar daha çok bilirler bunu. Şu demek, evin sahibi, yani aslında bu ev standart bir ev değil. Genelde villa ölçeğinde bir oluyor, bir ev oluyor. Bu evin sahibi genel olarak kendini otel konforunda istiyor. Her şey elinin altında olsun istiyor. E, Salonunda oteldeymiş gibi, otel lobisindeymiş gibi hareket etmek istiyor. Yani otel havasının, özellikle resort otel havasının daha yoğun olduğu ortamlar istiyor. Bunu tabii ev dizayn edenlerin başarması çok zor. Açık söyleyeyim, çok zor. Çünkü çoğunlukla onlar belli konseptlerde hareket ediyorlar. Ama bizim veya bizim gibi anahtar teslim lüks otel projelerinde çalışanlar çok rahat bir lüks villayı anında bir otel konsepti konforuna çevirebiliyor. Şimdi bununla birlikte bir beklenti ortaya çıkıyor. Bu beklentiyi peki tasarıma dökerken yapılan en büyük stratejik hata nedir? Açıkçası benim o konuda gördüğüm birkaç tane var. Profesyonel olmayan birkaç kişinin e, iyi de mimarlar, lüks otelleri taklit eden, daha doğrusu lüks otellerin suitlerini taklit eden dizaynlar yaptıklarını gördüm. Tabii e, en çok yapılan hatalardan bir tanesi ürünler, yani ürünleri ve lüks ürünleri ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Oysa otel biraz daha old money style'dır. Yani Ee, daha çok ürünlerden çok duvar kaplamaları, işte akustik paneller, gizli bölmeler, işte gizli aydınlatmalar, bunlar devreye girer. Mesela villa tarzı şeylerde merkezi tek aydınlatma kullanılır genelde ama otellerde öyle değildir. Otellerde e, yatak odasının bile belli bölgeleri özel aydınlatılır, belli bölgeleri loş aydınlatılır. Salonda keza öyle. Ee, Yani ortalıkta çok şey olmasından çok her şeyin gizli olması tercih edilir. Genelde bu yanlışı yapıyorlar. Çünkü o zaman alıştıkları sistemde mümkün olduğunca fazla mobilya göstermek olduğu için villa tasarımcılarının otel sistemine, otel lüks segment sistemine döndüğünde mobilyanın daha azaltılarak veya gizlenerek kullanılması gerektiğini tabii bünyeleri şey yapmıyor, uyum sağlamıyor ve almıyor. En büyük hata bu. Peki ya günlük ev hayatının kaosu otel lobisi estetiğiyle nasıl dengelenebilir? Bu en güzel şöyle olur. Yani bir otelde en önemli şey, aslında bir villada da en önemli şey bu. Duvar kaplamalarıdır. Duvar kaplamaları arasında nişler yapılır. Nişlere özel dolaplar, gizli dolaplar eklenir. Ve dediğim gibi ortada bir şey olmaz. Ortada genel bir konsept olur. Bir lobinin sade ve geniş şıklığı birebir yaratılmalı. Bunun sağladığı akustik direnci de kırmanız lazım. Akustiğinin sağlanması lazım. Yine aynı şekilde aydınlatma çok çok ön plana çıkıyor. Özellikle otel lobisini salonuna uydurmak istediğinde. Yani tam olarak bilmeniz lazım. Müşterinizin eşiyle birlikte tam olarak nerede oturacağı, karşılıklı kahve içeceği, arkadaşlarıyla birlikte nerede oturup atıyorum bridge oynayacağı veya sohbet edeceği, oralara göre farklı aydınlatmalar aynı mekanda kullanılıyor. Veya işte duvarlardaki gizli aydınlatmalar, bunlar dimmer'lı olmalı, ayarlanabilir olmalı, kısılmalı, açılmalı. Ama bu teknolojik detaylar mümkün olduğunca gizlenerek yapılmalı. Ee, Budur yani. peki az önce bahsettiğiniz bu old money estetiği bu tasarım zorluğunda neden kilit rol oynuyor? Çünkü şundan dolayı, şimdi siz bir villa tasarlıyorsunuz. Villanın sahibi size diyor ki ben diyor lüks bir villa istiyorum ama 5 yıldız standardında olsun, lüksünde, konforunda olsun. Ama aslında o villanın sahibi 5 yıldız standart ve lüksünün bir old money, yani sadelik, markadan arındırılmak, işte büyük masif ağaçlar, büyük mermer plakalar, büyük
atıyorum işte kendine özgü duvar kaplamaları olduğunun pek farkında değil. Onlar hala aynı mantıkta gidiyorlar. İşte bilindik uluslararası markaların objeleri, işte Dior'lar, Gucci'ler, bilmem neler veya işte koltuk yastıklarında Versace'ler. Bu değildir. Otel sistemi bu değildir. Otel sisteminde Old Money'de markalar gizlenir. Her şey özel üretimdir. Size ait özel üretimdir. Burada önemli olan kullanılan ham maddelerin lüks olması, birinci sınıf ve doğal olması. Yani masif ağaç kullanmalısınız, gerçek mermer kullanmalısınız, onyx kullanmalısınız. Kullandığınız kumaşlarda parlak ve yanar dönerliden daha ziyade sizin işte vegetable fabric dediğimiz Türkçe karşılığı pek saçma oluyor. Vejeteryan kumaş dediğimiz organik kumaş da denilebiliyor ama vejeteryan kumaş organikten daha ince bir şey. Mesela geçenlerde bizim bir videomuz yayınlanmıştı. Orada biz silk velvet kullandık. Göstermiştik. Bol renkliydi. Silk velvet tarzında olabilir. Bunlar pahalı objeler. Çok pahalı objeler. Bu objeler kendini göstermez. Bu objeler sessiz çığlık dediğimiz şeyi yaparlar. Yani sadece o kaliteyi anlayan kişi orada onun farkına varabilir. Ama siz cafcaf istiyorsanız işte her yerde birer obje olsun, her bir yerde markalar bağırsın, şu bu istiyorsanız mimar da başarılı olamıyor tabii ki. Yapacak hiçbir şey yok elinde yani. Ya o ya bu olması lazım. Benim merak ettiğim bir detay daha var. Bu ev tipi banyolarda profesyonel spa konforu yaratmanın böyle asıl mühendislik maliyeti nerede yatıyor? Şimdi ev tipi spa, ben açık söyleyeyim, mesela bizim Kenya'daki projemizde de var. 5600 metrekare kapalı alanla bir villa yapıyoruz. Orada da aynı durum söz konusu. Bir spamız var. Ev tipi bir spa. Ama bu gene orada da otel tipi istedik. Mesela ben kendi sistemimde şöyle yapıyorum. Yani hazır malzemelerden gitmektense mesela 4 metreye 3 metre doğal bir volkanik taşı orta göbeğe koyup yere sabitlemeden zincirlerle asarak seyyar ve sallanabilir hale, altına da buhar banyosu yapabileceği bir buhar ünitesi koyup etrafına sadece duvarla birleşmiş, bütünleşmiş, bizim biraz Osmanlı tarzı dediğimiz işte 2-3 kurnalı çeşme ama mesela zeminde mermer yerine volkanik taşların döşeli olduğu, yani içeriye giren kişinin istese de istemese de otomatik rahatlayacağı ortam olması lazım. Bunlar çok pahalı sistemler. Gerçekten pahalı sistemler. Tabii bunları yapamayanlar olabiliyor. Yani bir insan spasına 300 bin dolar, 500 bin dolar harcamak istemiyor. O zaman ne yapıyor? Natural mermerler. İşte küvet koyacaksa küveti 4 ayak koyuyor. Bizim aynen Portekiz'deki otele yaptığımız gibi bağımsız küvet koyuyor. İşte küvetin yanından bağımsız bir musluk koyuyor. İşte veya yukarıdan şelale sistemi koyuyor. Aynı duyguyu vermek için ama asla vermez. Yani siz eğer evinizde gerçek bir spa deneyimi yaşamak istiyorsanız o paraya kıyacaksınız ve daha güzeli bize geleceksiniz. Yani biz bu işi profesyonel yapıyoruz. Peki bu bakış açısıyla kullanılacak mobilya ve donanım paketinde otel ve ev malzemesi ayrımı nasıl yönetilmeli? Şöyle olabilir. En önemli sorun duvar kaplamaları aslında. Yani bir evin kabuğu çok önemlidir. Ana iskelet odur. Yani siz kaba inşaattan alırsınız. Ondan sonra bütün duvarları yapılacak dekorasyona göre, iç dekorasyona göre döşemeye başlarsınız. Belli yerlerde akustik paneller, belli yerlerde ahşap paneller, belli yerlerde mermerler, sesi belli yerlerde yansıtmalısınız. Mesela örnek vereyim, ben çok severim büyük camlar kullanmayı. Büyük cam kullandığınız yerde dışarıdan gelen akustiği kesebilmek için o camın genelde karşı duvarında ben çok gizli bizim Veltizo dediğimiz kendi ürünümüz olan e, taş yünü ve ahşap yününü beraber lamin ettiğimiz özel duvar sistemleri kullanıyoruz. Böylece dışarıdan camdan gelen akustik direkt içeride eritiliyor ve yok ediliyor. Ondan sonra bu omurga oluşturulduktan sonra dekorasyon objeleri koyulur. Objeleri çoğaltırsanız, yani gereksiz mobilya koyarsanız, o orada olsun, bu burada olsun, bu burada olsun, kalabalık olsun, zengin gözüksün dediğiniz anda aslında mobilyayı, dekorasyonu öldürüyorsunuz.
otel sistemindeki bütün hava, civa, işte bütün o konfor aslında duvar kaplama sisteminden geçiyor. Yani lüks otellerden bahsediyoruz tabii. Duvarları sadece boyalı otellerden, işte 3 yıldız olup da sahte 5 yıldız almış otellerden bahsetmiyoruz. Uluslararası gerçek 5 yıldız otel zincirlerinden bahsediyoruz. Bizim yaptığımız işte Marriott'lar, Radisson'lar, Ritz-Carlton'lar, yani bu tarz gerçek otellerden bahsediyorum. Bunlardaki tarzda önemli olan duvarın kabuk kaplamasıdır. Ondan sonraki mobilyalar ise işin biraz daha gereksinime göre ihtiyacıdır. Evet, anlıyorum. Peki müşteri oteldeki bu yüksek teknolojiyi evinde istediğinde bu donanım mekanı boğmadan nasıl entegre edebiliyoruz? Aslında çok basit ama tabii bunun için de teknolojiyi takip etmek lazım. Yani sadece elektronik bazında değil, mobilyaya entegre edilmiş bazda. Mesela ben genelde şöyle söyleyeyim, yatak odasında TV koymama taraftarıyım ama tabii müşteriler istiyor. Yatak odamda TV izleyeyim diyor. Ne yapıyorum? TV'yi genelde bir TV paneli yaparız. Duvarla birebir, duvar kaplaması gibi gelen bir TV panel yaparız. TV'yi içine gömeriz. Onun önüne de genelde reflektife füme cam koyulur. TV direkt olarak cama yapışık olur. Sadece kişi kumandaya bastığında TV belirir. Ve böylece biz bunu otellerde de yapıyoruz. Böylece müşteri teknolojiyi sadece orada görür. Ama onun dışında füme bir camdır. Neden diyeceksiniz? Eğer normal ayna tarzı bir şey kullanıp da arkasına koymuş olsaydık, yatağın karşısında aynanın olması bence çok zararlı. Yani Zen ve Feng Shui sisteminde yatak karşısında ayna olmaz. Oysa füme cam sizden gelen bütün günkü kötü enerjiyi siz uyurken çıkar, o füme cam onu emer. Ayna gibi geriye yansıtmaz, katlayarak size vermez ve dağıtır. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Onun dışında mesela klima sistemleri. Gene aynen cam sistemi bir duvar integresinde gizlenebilir ve sadece ihtiyaç olduğunda kişi gidip kullanabilir. Veya sesli komut sistemi getirilebilir. Sesinizi tanımlarsınız artık yapay zeka ile. Bu mümkün. Her bir işlem için ayrı bir komut verirsiniz ve sesinizle halledersiniz. Işıkları kapa, ışıkları aç veya alkış veya işte müziği aç, bana şu müziği çal. Çünkü biz hepsini bir yapay zeka entegre sisteminde kullanıyoruz. Açık söyleyeyim, bizim kullandığımız altyapı Gemini'nin son seviye altyapısı. Doğal olarak karşınızda mükemmel bir yapay zeka var Google teknolojisiyle. Sadece evinizdeki cihazları kontrol etmiyorsunuz. Aynı zamanda e-mailime gir, e-mailimi oku dediğinizde siz yatakta yatarken sırayla e-maillerinizi bile size saymaya başlıyor. Ve bütün bunların hepsi tavanlara yerleştirdiğimiz gizli hoparlörler, gizli aydınlatmalar, işte yatak başınızda olan gizli mikrofonla sizi algılayabiliyor. Böyle bir sistem. Tabii dediğim gibi gene bunlar pahalı sistemler. Sadece lüksün bedelini ödeyebilenler için. Bu anlattığınız şeyin içinde özellikle biraz da aydınlatma konusuna değinmenizi isterim. Evet, Aydınlatma. çünkü dediğim gibi yani villa tarzı, rezidans tarzı şeyde özellikle Dubai tarzında kişiler devasa bir aydınlatma indirelim, her yer ışıl ışıl olsun, her rengi kullanalım. Yok kardeşim, öyle bir şey yok. Bu sistemde öyle bir şey yok. Bu sistemde yine merkezde bir aydınlatma olur. O dimmer'lı olur, kısılır, açılır. Ama o aydınlık içerideki her yere yetmez. Bizim belli köşelerimiz vardır. O köşelerde bir senaryo oluştururuz. Deriz ki burada az önce bahsettiğim gibi evin sahibi olan hanım arkadaşlarıyla şurada beraber olacak. Şurada yemek yiyecek, yemek masası. İşte burada eşiyle birlikte vakit geçirecek. Burada kendisi dinlenecek. Bütün bu mekanların hepsinin ışıkları kısılıp açılabilen, loş vesaire böyle bir senaryoyla oluşturulur. Bir de bunların dışında dış yüzeyden gelen aydınlık var, doğal aydınlık. İnsanlar yanılıyor, hani geceleri yok aydınlık zannediyor. Hayır, artık her yerde aydınlatmalar var, bahçelerde aydınlatmalar var. Gece de ışık gelmeye devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? Sizin o aydınlıkları da hesaplamanız lazım. Biz de oluşturduğumuz senaryoya göre her mekanın aydınlanmasını farklı yapıyoruz. Böylece kişi mekandan mekana geçerken aynı zamanda bir otel odasından çıkmış koridora geçmiş, koridordan çıkmış işte asansör
önü boşluğa gelmiş, oradan asansöre binmiş, oradan lobiye inmiş, lobide resepsiyona geçmiş, resepsiyondan restorana geçmiş, restoranda bir köşeye oturmuş. Her yerin ışıkları nasıl farklıysa o evin içinde de senaryo öyle oluşturuluyor. Başka türlü olmaz zaten. Yoksa tek yekpare ışıl ışıl bir yer olur. Ondan sonra da bir şey olmaz. Siz orada hani bir mobilya fabrikası, mobilya mağazası değilsiniz ki bütün ürünlerin gözüksün diye her yeri ışıl ışıl yapın da ürünleri patlatın. Öyle bir şey yok yani. Peki siz bir tasarımcı ve üretici olarak hibrit konut projelerinde bütçe dengesi nerede kaybedilir ve nasıl optimize edilebilir? Gereksiz eşyalar. En büyük sorun o. Yani saçma sapan ekstra şu da olsun bu da olsun deyip Pinterest'ten abuk sabuk resimler bakıp, ki bunu müşterilerimiz de yapıyor. Biz müdahale ediyoruz çünkü bizim hatırımızda sayıyorlar biraz. Biz bu konuda çok ciddiyiz. Mükemmel iş çıkartmak için bazen müşteriye sert de yapıyoruz. Hayır bu olmaz deyip, ama özel istekleri karşılanabilir şekilde olursa karşılıyoruz. Ama bazen bütçeyi şişirten şeyler olabiliyor. Sadece görselliği olan, hiçbir şekilde kullanılmayan malzemeler isteniyor. Bu cidden bütçeyi uçuruyor. Zaten siz duvar kaplamalarında ciddi bir para harcamışsınız. Yer zemin ısıtma, akustik, işte akustik zemin, statik, antibakteriyel objeler, bilmem neler. Parayı gömmüşsünüz zaten oraya. Hepsi malzemelere gitmiş. Ondan sonra ben şu objeyi de istiyorum, şunu da istiyorum, bunu da istiyorum demeye başladığında müşteri ya da designer, hani şunu da koyayım daha iyi gözüksün, bunu da koyayım daha iyi gözüksün. İşte o her koyduğu aslında bütçeyi aşan şeyler. Yani 600-700 bin dolara bitecek 2 katlı bir villayı 1,5-2 milyon dolara çıkartıp ondan sonra da bu benim bütçemi aştı deyip, müşteriye tabii bu bütçe konulduğunda müşteri bu sefer ya o zaman sen o görüntüyü sağla ama kaliteyi indirelim deyip malzeme kalitesinden kaçtığı, ondan sonra da elinize saçma sapan, güzel gözüken ama güzel olmayan, kaliteli gözüken ama kaliteli olmayan, kullanışlı gözüken ama hiç kullanışlı olmayan, maksimum 2 sene dayanacak, sonra patır patır dökülecek bir villa almış oluyorsunuz. 2 sene boyunca kendinizi kandırırsınız böyle. O yüzden mimarınıza bir dizayn yaptırmadan önce, özellikle böyle dizaynlar, yani otel estetiği istediğiniz, otel konforu istediğiniz dizaynlar, öncelikle mimar daha önce bir otel dizayn etmiş mi? Sonra bu otel üretilmiş mi? Yani bu kişinin böyle bir tecrübesi var mı? Kaç tane 5 yıldızlı otel yapmış? Biz 169 tane yaptık. Bizden daha iyi bilen varsa çıksın karşımıza, desin ki biz daha iyi yaptık. Biz sizden daha iyi dizayn ederiz, daha iyi biliriz. O manada böyle bir tecrübesi olan bir mimar bulunur. Bu mimara hadi benim villamı otel konforunda, 5 yıldızlı otel konforunda, old money style dizayn et diyebilirsiniz. O zaman dediğinizde bile bir bütçe vermeniz lazım. Benim bütçem bu, sakın bunu aşma. Zaten usta bir mimar o bütçede hareket eder. Yani mimar bütçeyi çıkartır aslında. Ama sizin ekstra bir şeyler isteyebileceğinizi düşündüğü için hep o mimari bütçenin içine fazlalık payları koyar. Yarın öbür gün benden şunu isterse ben fiyat yükseltmeyeyim. Çünkü korkar dürüst olmaktan size karşı. Ama mesela bizim firmamız öyle değil. Biz diyoruz müşterimize, daha hiç dizayna başlamadan sen nasıl bir şey istiyorsun? Şu tarz istiyorum diyor. Dinliyoruz müşterimizi. Kocasını dinliyoruz, eşini dinliyoruz, çocuklarını dinliyoruz. Çocukların her birinin odaları farklı farklı oluyor. Hepsini dinledikten sonra diyoruz ki sizin istediğiniz tarz, sizin istediğiniz şey şu maliyete de olur. Lüks ve natural malzemelerle bu maliyete olur. Competitive price dediğimiz, yani uygulanabilir, çok kaliteden ödün vermeden bu fiyat olur. Bu fiyata da sadece iyi gözükür ama açık söyleyelim biz size tavsiye etmeyiz dediğimiz bir bütçe çıkartıyoruz. Müşteri içinden birini seçiyor. O bütçenin içinde dahil olan her şey alt alta yazılır. Ondan sonra kişinin villasına veya binasına gidilir. Ölçüleri alınır, gerçek ölçüleri alınır. Gerçek ölçülere göre gerçek bir dizayn yapılır. Yetmez 2 dizayn yapılır, yetmez 3 dizayn yapılır. Biz standardımızda 3 farklı dizayn yapıyoruz. Müşteriye sunuyoruz. Müşteri isterse tek tek seçebiliyor, isterse mix seçebiliyor. O son seçtiği bir daha gerçek bir dizayn haline getiriliyor, birleştirilip. Ondan sonra müşteri renklerini, kumaşlarını, şunlarını, bunlarını, bu konuda tamamen özgür bizim müşterilerimiz.
Ne istiyorsa o bütçe dahilinde onu seçebiliyor ve koyabiliyoruz. Ve ondan sonra da shop drawing'leri yapılıyor. Shop drawing'lerden sonra mock-up'lar yapılıyor. Sonra da mobilyalar yapılıyor. Ekibimiz hangi ülkeyse oraya gidiyor ve montajını yapıyor ve böylece hiçbir bütçe oynaması yapmadan net şekilde projeyi tamamlıyorsunuz. Müşteriye sürpriz yaşatmıyorsunuz. Ha, bu müşteri bütün bunların dışında gene ekstra bir şey isterse onda da biz şöyle diyoruz. Biz bitirelim, teslim edelim. Siz gene isteklerinizi bize bildirin. Onun için ayrı bir çalışma yapalım. Çünkü bütünü bittiği zaman müşteri onu gördüğünde çoğu zaman şöyle diyor. Ya ben bunu istemiştim ama hiç gerek yokmuş. Çünkü biz zaten ona göre mükemmel bir dizayn yaptık. O sadece onu bilgisayarda gördüğü için, TV'de gördüğü için hala ister istemez profesyonel değil sonuçta. Profesyonel mimar değil veya inşaatçı da algılayamıyor. Ama bitirdiğimizde o gerçeğe döndüğünde diyor ki ya hiç gerek yokmuş diyor. Ya buraya diyor ben en ufak bir bardak bile koysam diyor ekstra fazla olacak diyor. Bu arada söyleyeyim biz bardaklarına kadar dizayn ediyoruz. İçerideki hizmetçilerin odalarına, hizmetçilerinin giyeceği elbise üniformasına kadar. Tam bir konsept. Eğer otel tarzı istiyorsa, otelde nasılsa aynı şekilde. Direkt bu şekilde yapıyoruz. Mevzu bu. Tabii paraları harcayacaksınız. Başka yolu yok. Harcamadan olmaz. Lüks hiçbir zaman ucuz değildir. Evet. Başka sorun var mı? Yok, bugünlük bu kadardı. Peki, teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. ederim.